Dostlar selamünaleyküm. İran-İsrail Savaşı'nda konuşabileceğimiz çok fazla başlık var ve bunların hepsi önemli. Bugün de yine önemli bir başlığı ele alıyoruz. Çin'den İran'a gizemli bir kargo uçağı geldi ve bu savaşın tam ortasında oldu. Bu durum Çin'in İran'ın yanında savaşa dahil olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Bugün bu soruyu cevaplayalım. Zaten Gazze Savaşı'ndan beri Çin, İsrail'i sert şekilde eleştiriyordu. ABD ile yaşadıkları güç mücadelesi hepinizin malumu. Şimdi de bu askeri yardım meselesi. Neler oluyor? Çin, İsrail ve ABD ittifakına karşı sahaya mı iniyor? Gelin bugün bu soruyu cevaplayalım. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu dedikodu nereden çıktı onu kısaca özetleyelim. Aslında boşuna çıkmış bir dedikodu değil. 2 gün önce Çin'den kalkan bir uçak Lüksemburg'a doğru gidiyordu. Yani uçak Avrupa yolcusuydu. Ama bu kargo uçağı İran üzerinden geçti ve bütün gizemli olaylar burada yaşandı. Türkmenistan'dan İran hava sahasına girerken uçak transponderlarını kapattı. Yani radarlarda görünmez hale geldi. Transponder dediğimiz olay bir nevi uçağın yerinin bilinmesi için açtığı bir sistem. Hani Flight Radar sitesinde filan uçakları görüyoruz ya, işte o konum bilgisi transponderdan geliyor. Çin'den gelen uçak Türkmenistan'dan İran hava sahasına girerken bu transponderları kapatıp bir anda ortadan kayboldu. Sonra bir ara İran üzerindeyken kısa bir süreliğine radarlarda tekrar göründü ve tekrar kayboldu. Bu öğlen saat 12 civarında yaşandı. Uçaktan 5 saat ortadan kayboldu. Nerede olduğu belli değildi. Akşam 17'de bir anda tekrar radarda göründü. Ama bu sefer sanki İran'ın üzerinde hiç uçmamış gibi bir noktada belirdi. Bu kadar gergin bir ortamda bunu yapması elbette dikkat çekti. Bu kadar gergin bir ortam ifadesi bile aslında belki tam olarak bunu anlatmıyor. Çin'in kargo uçağı ortadan kaybolduğunda İsrail Tahran'ı bombalıyordu. Yani İran hava sahasında güvenliğin olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani Çin'in uçağı ciddi bir risk alarak bu eylemi gerçekleştirdi. Sonrasında da ara ara Çin'den İran'a kargo uçakları gelmeye devam etti. Hala da devam ediyor. İşte bundan dolayı diyorum. Boş bir dedikodu değil bu. Peki Çin'in İran'a askeri anlamda destek verdiğini söyleyebilir miyiz? Bu konuyu biraz daha geniş şekilde ele almamız gerekiyor ve biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Evet ya da hayır şeklinde yüzeysel bir cevap veremeyiz. Öncelikle geçtiğimiz yüzyılın hakimi ABD'ydi ama bu yüzyılda dengeler değişmeye başladı. Çin diye bir faktör ortaya çıktı ve bölgesel güçlerin olduğu bir sistemden bahsetti. Yani artık ABD'nin yanında ben de dünya hakimiyim demedi. Her bölgenin kendi baskın güçleri olacak tezini savundu. Çünkü Çin'in hayali bir kuşak bir yol projesini canlandırmak ve bu projenin güzergahındaki ülkelerin çoğunda geçtiğimiz yüzyıldan kalma ciddi bir ABD etkisi var. İşte bu ABD etkisini savaşarak kırmaktansa herkes kendi bölgesinin lideri olacak tezini ortaya atmaktır ve çok daha mantıklı bir yol bu. Zaten yaşanan gelişmeler dünyayı o noktaya doğru da sürüklüyordu. Çin'in desteklediği bu tezde en önemli ülkelerden biri de İran. Yani Çin'in ABD hegemonyasını kırmaya çalışırken en önemli ve stratejik noktalarından biri burası. Bunun da iki önemli sebebi var. Birisi ekonomik, diğeri stratejik başlıklar altında toplanabilir. Önce ekonomi başlığına değinelim. Çünkü Çin bir bölgede hakimiyet kurmak istiyorsa o bölgede ekonomik gücünü kullanıyor. ABD gibi askeri güce başvurmuyor. Gittiği yeri kendisine borçlandırarak sömürmeye başlıyor. İran bu açıdan Çin'in önemli sütunlarından biri. Çünkü İran batıdan ambargo yemiş bir ülke. Bütün ticaretini doğu ile yapmak zorunda. Zaten Çin'le birlikte BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü üyesi. Yani aynı yolda yürüyorlar. Daha da önemlisi İran Çin'i kaybetmeyi asla göze alamaz. Neden derseniz İran'ın en önemli gelir kaynağı petrol. Hatta neredeyse tek gelir kaynağı ve şu an bunun en büyük alıcısı Çin. Batı ambargo uyguladığı için petrolüne alıcı bulamıyor ve böyle bir ortamda Çin her yıl 50 milyar dolarlık petrol alımı yapıyor onlardan. Yani İran Çin'den vazgeçemez ama aynı şekilde Çin de İran'dan vazgeçemez. Çünkü şu an İran'dan gelen petrol akışı dursa Çin çok ciddi bir ekonomik kayıp yaşar. Hani bazen konuşuluyor ya, acaba İran Hürmüz Boğazı'nı kapatır mı diye. İşte o çok mümkün değil. Çünkü bunu herkesten önce Çin kabul etmez. Hürmüz Boğazı kapanırsa petrol akışı kesilir. Bu da Çin'i ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Eğer üretim yapmak istiyorsanız enerji güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. Yani kısacası İran Çin'den vazgeçemez, Çin de İran'dan. Böyle bakınca Çin İran'a destek verebilir diyebiliriz ama esas önemli kısım kesinlikle bu değil. ABD küresel hakimiyetini belli başlı stratejilerden beslenerek sağlıyor ve eğer dünyaya hakim olmak istiyorsanız bunun öncelikli şartı Avrasya'ya hakim olmaktır. Bakın, Avrasya dediğim yer haritada şurası. Yani ülkelere baktığınız zaman zaten anlamışsınızdır. Dünyanın her konudaki merkezi burası. Buraya hakim olan dünyaya hakim olur ve burada son dönemde çok ciddi bir çekişme var. Çin, Avrasya bölgesine daha önce bahsettiğimiz kuşak ve yol projesiyle hakimiyet kurmaya çalışıyor. Zaten defalarca konuşmuştuk bu projeyi. O yüzden tekrar girmiyorum şu an bu konuya. ABD ise çok farklı bir strateji izliyor ve
ve bu onun kullandığı çok eski bir yöntem. ABD'li teorisyen Nicholas Spikeman kenar kuşak teorisi yani Rimland adını verdiği bir teori ortaya attı. ABD uzun zamandır Avrasya'da bu teori üzerinden hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu teoriyi tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz. Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur ama bunun için öncelikle Rimland bölgesine hakim olmak gerekiyor. Rimland bölgesi bu teorinin kilit noktası. Bu bölge Spikeman'a göre Doğu Avrupa'dan başlayıp Türkiye, İran, Pakistan ve Çin üzerinden Doğu Sibirya'ya kadar uzanıyor. Zaten bu teori dünyayı eski ve yeni dünya olarak ikiye ayırıyor. Az önce saydığım ülkelerin olduğu Rimland bölgesi eski dünya olarak geçiyor. Burası önemli çünkü kara gücü ile deniz gücü arasındaki tampon bölge burası. Ama Spikeman'a göre bu eski dünya hem nüfus hem de doğal kaynaklar açısından yeni dünyaya göre çok daha üstün. Yani kara gücü ile deniz gücü arasında bir tampon bölge olmasının yanında bu yönleriyle de Rimland çok önemli. Başka bir deyişle Rimland'i ele geçiren Avrasya'yı kontrol eder. Avrasya'yı kontrol eden zaten dünyaya hakim olur. İşte Çin'in bir kuşak bir yol projesi ABD'nin Rimland teorisiyle çarpışıyor. Bu teori yeni bir teori değil. Zaten daha önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ABD kenar kuşak üzerinden çevreliyordu. Şu an aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyor. Ve bu kenar kuşak ülkelerinin zayıf ve istikrarsız kalması ABD'nin işine geliyor. Yani bu kuşakta güçlü bir devlet istemiyorlar. Zaten Türkiye'nin son yıllarda attığı askeri adımlar bu yüzden onları çok rahatsız etti. Aynı şey İran için de geçerli ve bu açıdan baktığımız zaman aslında bir sorunun daha cevabını alıyoruz. Hani son günlerde İran'da rejim değişikliği konuşuluyor ya. Yani İsrail İran'ı vurup rejim değişikliğini amaçlıyor deniyor. Hala teorilerine göre hareket ettiklerini varsayarsak böyle bir isteklerinin olması imkansız. Çünkü İran'da şu an bulunan rejim onların işine geliyor. Belki rejim değişse ve daha ılımlı bir yönetim başa gelse İran kendine yeni pazarlar bulabilecek. Bu da İran'ın ekonomik anlamda daha istikrarlı olmasını sağlayabilir. İşte bu yüzden ABD hala Rimland teorisini takip ediyorsa İran'da rejim değişikliği isteyecek son devlet olur. Çin de bu değişikliği istemez çünkü onlar da Batı ile yakınlaşan bir İran'ı şu anki kadar kolay kontrol edemeyeceklerini bilirler. Şimdi tüm bunları ele aldığımız zaman şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Ne Çin ne ABD İran rejiminin devrilmesini istemez. Bakın İsrail demiyorum ABD diyorum çünkü aslında gerginliğin başında onlar var. Ama iki taraf arasında şöyle bir farklılık var. ABD Rimland teorisi gereği İran'ın vurulmasından çıkar elde eder. Çin ise ciddi bir riskle karşılaşır. Çin enerji ithal ettiği ve ticaret yaptığı bölgelerde istikrar görebilmek için her şeyi yapar. Az önce dediğim gibi şu an savaş daha da büyüse ve Hürmüz Boğazı savaşın hedeflerinden biri haline gelse, yani oradan enerji ticareti kesilse bu durum İran'dan daha çok Çin ekonomisini vurur. İşte tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Çin'in İran'ın yanında savaşa müdahil olma ihtimalinden bahsedilebilir. Ama Çin'in politika yöntemini az çok bilen doğrudan askeri bir müdahalede bulunmayacaklarını da bilir. Çin savaştan ne kadar kaçabilirse o kadar kaçınmayı tercih ediyor. Özellikle ABD ile askeri anlamda kapışmak istemiyor. Bu yüzden bugün olduğu gibi İran'ı vuran İsrail'i kınamanın ötesine geçmiyorlar. Peki el altından askeri destek verirler mi? Evet, bu olabilir. Geçen gün 5 saat ortadan kaybolan kargo uçakları gibi örnekler görebiliriz. Zaten görmeye de devam ediyoruz. Karadan da oraya askeri destek sağlayacaklardır. Yani kısacası askeri malzeme desteği verirler. Bunda şüphe yok. Ama kimse Çin'in İran'ın tarafında olup ABD-İsrail ittifakına savaş açmasını beklemesin. Bu Çin'in hakimiyet teorisine aykırı. Allah'a emanet olun.